Endülüs Emevi Devleti'nin 4. emiri olan 2. Abdurrahman, saltanatının ilk 7 yılında başta Yemen kabilesi ile Kays kabilesi arasındaki mücadele olmak üzere çeşitli iç meseleler ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Bunlar dışında kuzeydeki Hristiyan devletlere de seferler düzenletmiş ve Yarımada'nın kuzeydoğusundaki Franklere bağlı kontluklar ile Asturias krallığına mühim darbeler indirmişti. Buna binaen Endülüs Emevi Devleti'ni ilmi ve askeri yönden oldukça güçlü bir vaziyete getirdi. Öyle ki tarihçiler onun dönemine Eyyamul Aruz yani düğün günleri adını vermişler ve bu dönemi Endülüs Emevi Devleti'nin en parlak devirlerinden bir devir olarak kabul etmişlerdi. Böylece Emir II. Abdurrahman, babası 1. Hakem'den devraldığı devleti daha kudretli bir hale sokmuş ve geliştirmişti. ...829 yılında Endülüs'ün Tudmir bölgesindeki karışıklık sona ermiş ve böylece 823 yılından beri devam eden bu sorun halledilmişti. Fakat aynı sene Maride şehri tekrar Emir II. Abdurrahman'a isyan etmiş ve isyancılar Endülüs Emevi ordusunun burada bulunmamasından faydalanarak valiyi esir alıp II. Abdurrahman'ın yıktırdığı surları tamir etmişlerdi. İsyancı başı Mahmud bin Abdülcebbar bu yaptığıyla Emir II. Abdurrahman'a meydan okumuştu. Bu yüzden II. Abdurrahman 829 yılında yeniden ordunun başına geçip daha önce Maride'den aldığı rehineleri de yanına alarak başkent Kurtuba'dan harekete geçti. Emir II. Abdurrahman Maride'ye varınca isyancılara elçi gönderdi. Onlar da esir ettikleri devlet adamlarına karşılık Abdurrahman'ın yanında bulunan rehineleri geri vermesini teklif ettiler. Bu konuda anlaşma sağlandıktan sonra Emir II. Abdurrahman Kurtuba'ya geri döndü. II. Abdurrahman bu sefer de yalnızca isyancıların esir ettiği vali ve diğer devlet adamlarını kurtarmakla yetinmişti. Bununla birlikte rehineler kurtarıldığı için isyancıların elinde bir koz da kalmamıştı. Bundan sonraki senelerde Endülüs Emevi Devleti Maride şehrine önemli askeri harekatlar düzenleyecekti. Tuleytula, II. Abdurrahman devrinde de isyan şehri olma özelliğini sürdürdü. Daha önceki emirler döneminde defalarca isyan etmiş olan bu şehir, 830 yılında bu sefer Haşim ed-Darrab önderliğinde II. Abdurrahman'a karşı ayaklanmıştı. İsyanı başlatan Haşim, aslen Tuleytulalı olup Emir 1. Hakem dönemindeki Çukur hadisesinden sonra Kurtuba'ya gitmiş ve burada bir demircinin yanında çalıştığından dolayı Darrab lakabıyla anılmıştı. Haşim bir müddet Kurtuba'da ikamet ettikten sonra tekrar Tuleytula'ya dönmüş ve burada II. Abdurrahman'a karşı bir muhalefet cephesi kurmaya çalışmıştı. Nitekim bozguncu ve kötü niyetliler çoğunlukta olmak üzere pek çok kimse etrafında toplanmış ve 830 yılında devlete isyan etmişti. Haşim ve adamları hiçbir ayrım yapmaksızın önlerine çıkan Arap ve Berberi halka karşı saldırılara başladılar. Haşim'in ünü gittikçe yayılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki kötü seciyeli kimseler de ona uyup halakayı genişlettiler. Kısa süre sonra Haşim, kuzeye yönelerek Şenteberiye bölgesini ele geçirdi. Burada da yağma ve tahriplerde bulundu. II. Abdurrahman, Haşim'in Tuleytula'daki isyanını ve kuzeye doğru ilerleyerek oralarda bozgunculuk yaptığını haber alınca, sınır bölgesi valisi Muhammed bin Rüstem'e haber göndermiş ve ona bu fitneyi ortadan kaldırması için emir vermişti. Bunun üzerine Muhammed bin Rüstem isyancıların üstüne yürüdü. İki taraf 831 yılında Saragosa'nın güneybatısındaki Deruke şehrinde karşı karşıya geldi.
Yapılan kanlı savaşta Haşim ed-Darrab öldürülmüş ve taraftarları dağıtılmıştı. Fakat Tuleytula şehri Haşim'in öldürülmesinden sonra da isyanı sürdürmeye devam edecek ve Tuleytula ancak 837 yılında kontrol altına alınabilecekti. Öte yandan 2. Abdurrahman 832 ve 833 yıllarında peş peşe 2 defa Maride şehrine sefer düzenlemiş ve sonuncu kuşatmada şehri zapt etmeyi başarmıştı. İsyancı Süleyman bin Martin kuzeye çekilerek Tercale şehri yakınlarında bir şatoya kaçarken, diğer isyancı başı Mahmud bin Abdülcebbar ise Guadiana'ya çekilmişti. Ancak Mahmud sürekli olarak Abdurrahman'ın gönderdiği birliklerin hücumuna hedef olunca bir vakittir durduğu bu yöreden ayrılarak Asturias kralı 2. Alfonso'ya sığındı ve Galicia bölgesindeki bir kaleye yerleşti. Ancak daha sonradan fikrini değiştirmiş ve 2. Abdurrahman'a haber göndererek ona itaat etmek istemişti. Fakat bunu haber alan Kral 2. Alfonso, Mahmud'un üzerine yürümüş ve onun bulunduğu kaleyi kuşatma altına almıştı. Nihayetinde kale düşmüş ve Mahmud adamlarıyla birlikte öldürülmüştü. İlk başta Maride halkını devlete itaate çağıran ancak daha sonradan isyana katılıp abisiyle Galicia'ya kaçan Mahmud'un kardeşi Cemile ise esir düşmüştü. Tercale yakınlarına kaçmış olan diğer asibaşı Süleyman bin Martin de Kurtuba'dan gönderilen birlikler tarafından yakalanıp idam edilmişti. Böylece Emir 2. Abdurrahman, Maride şehri ve çevresini isyancılardan temizlemiş oluyordu. Bundan sonraki senelerde Emir 2. Abdurrahman'ın vefatına kadar o bölgede bir isyan hareketi görülmemişti. O sıralarda Tuleytula isyanı tüm şiddetiyle devam ediyor ve Tuleytula isyancıları liderlerini kaybetmelerine rağmen devlete itaate yanaşmıyorlardı. 2. Abdurrahman bu sefer oğlu Ümeyye'yi 835 yılında Tuleytula'ya gönderdi. Tuleytula'yı muhasara altına alan Ümeyye, isyancıların gözünü yıldırmak için şehrin ekili arazilerini imha edip mahsullerini yağma ettikten sonra Kurtuba'ya döndü. Yerine kuşatmayı sürdürmesi için Meysere'yi Rabah kalesine kumandan tayin etti. Bu arada şehri kuşatan askerlerin çekilmesini zayıflık kabul eden Tuleytulalılar şehirden çıkıp Rabah kalesine taarruza geçmeye karar verdiler. Bunu haber alan Emevi kumandanı Meysere isyancılara pusu kurdu. İsyancılar kaleye yaklaşınca Endülüs Emevi ordusu asilerin üzerine atıldı ve onları kılıçtan geçirdi. Tarihçi İbn-i İzari bu savaşta pek çok Tuleytulalı'nın öldürülüp başlarının kesilerek kumandan Meysere'nin önüne konulduğunu zikreder. Bu mağlubiyet karşısında isyancılar hızlıca Tuleytula'ya kaçıp şehre sığındılar. Fakat bu zaferden kısa süre sonra kumandan Meysere vefat etmiş ve Rabah kalesi başsız kalmıştı. Bunun üzerine Emir 2. Abdurrahman, daha önce Tudmir bölgesinde Yemenlilerin lideri olarak kendisine karşı gelen ancak sonra af dileyip hizmetine giren Ebu Şemmah'ı Rabah kalesine vali tayin etti. Böylece Ebu Şemmah, Rabah valisi olarak Tuleytula isyancıları ile uğraşmaya başladı. Fakat Ebu Şemmah da asiler ile mücadele etmesine rağmen 837 yılına kadar Tuleytula'daki isyan bastırılamamıştı. Nihayet 837 yılında Tuleytulalı liderlerden İbn-i Muhacir, Rabah kalesine gelerek devlet temsilcileriyle görüştü ve şehri fethetmek için kendisiyle beraber Tuleytula'ya gitmelerini teklif etti. Bu teklif üzerine Endülüs Emevi ordusu şehre doğru yaklaşıp Tuleytula'yı kuşattı. Bu sırada 2. Abdurrahman'ın kardeşi Velid kumandasındaki bir başka ordu da Tuleytula'ya ulaşmıştı. Zaten tükenmek üzere olan Tuleytulalı isyancılar yeni kuvvetin geldiğini haber alınca daha fazla direnemeyeceklerini anlayarak şehrin kapılarını açıp teslim oldular. Emir Abdurrahman'ın kardeşi Velid burada bir müddet kalarak şehrin nizamını temin etti.
Böylece 830 ile 837 yılları arasında devlete isyan etmiş olan Tuleytula şehri tamamen kontrol altına alınmıştı. İkinci Abdurrahman tıpkı babası Hakim'in yaptığı gibi kuzey seferlerine önem vermiş ve saltanatının ilk 6 yılında Yarımada'nın kuzeyindeki Asturias Krallığı ile Frenklere bağlı Barcelona Kontluğu'na ordular göndermişti. Ancak 827 yılındaki Barcelona seferinden sonra bu askeri harekatları durdurmuş ve 11 yıl boyunca kuzeye ordu göndermemişti. Bunun sebebi hiç şüphesiz Maride ve Tuleytula isyanlarıydı. Bu isyanların özellikle birkaç sene devam etmesi, Endülüs Emevi devletinin dikkatini o taraflara çevirmesine sebep olmuştu. Fakat bu isyanların bastırılmasıyla Emir II. Abdurrahman tekrar yönünü kuzeye dönmüştü. 11 yıl boyunca kuzeye ordu göndermemiş olan emir yeni bir sefer hazırlığına başladı. Müslümanların hedefinde ilk olarak Asturias Krallığı vardı. Zira bu krallık kuzeydeki Hristiyan devletlerin en güçlüsüydü ve başında Kral II. Alfonso bulunuyordu. Alfonso senelerden beri Asturias Krallığını yönetmekteydi. 50 yılı aşkın hükümdarlığı sırasında bu adam Endülüs Emevi devleti ile mücadelelere girişmiş ve fırsat buldukça İslam topraklarına saldırılarda bulunmuştu. Dolayısıyla Emir II. Abdurrahman, Asturias Krallığını kendisi için bir tehdit görüyor ve evvela II. Alfonso'ya ders vermeyi planlıyordu. 838 yılında Emir'in kardeşleri Velid ile Said ve Emir'in oğullarından Ümeyye kuzeye sefere gönderildi. Velid bin Hakim'in kumanda ettiği ordu Asturias Krallığı'na batı tarafından girerek Galicia bölgesini hedef aldı. Velid bin Hakem burada yaptığı savaşlarda pek çok kaleyi ele geçirdi. Bu yılki seferden bahseden Nuveyri, İslam ordusunun El-Karaba adında bir kaleyi fethettiğini ve çok fazla ganimet ele geçirdiğini anlatır. Diğer taraftan Alava bölgesine giren Endülüs Emevi kumandanı Said bin Hakem bu yörede akınlar yapmıştı. II. Abdurrahman'ın oğlu Ümeyye ise Karya bölgesine varmış ve burada başarılar elde etmişti. Böylece 10 yılı aşkın durmuş olan seferlerden sonra Endülüs Emevi devleti yeniden gücünü Asturias Krallığı'na göstermiş oluyordu. Ertesi yıl II. Abdurrahman tekrar bir ordu hazırlayarak akrabası Ubeydullah kumandasında sefere gönderdi. Asturias Krallığı'nın Elbe bölgesine hedef alan kumandan Ubeydullah, burada yaptığı savaşta pek çok düşmanı kılıçtan geçirerek hezimete uğrattı. Bunun üzerine Asturias Kralı II. Alfonso karşı hücuma geçerek Medinetüs Salim şehrine saldırdı. Haberi alan II. Abdurrahman, Fortun bin Musa kumandasındaki orduyu II. Alfonso üzerine sevk etti. Fortun bin Musa, Alfonso ile giriştiği savaşta onu mağlup ederek birçok düşman askerini esir almıştı. Ardından düşmanın sınırda Müslümanlara karşı kullanmak üzere inşa ettikleri bir kaleyi fethederek yıktırdı. II. Alfonso, Endülüs Emevi topraklarına saldırmanın bedelini ağır bir şekilde ödedi. Aynı yıl bir başka Emevi ordusu da yukarı Aragon bölgesine başarılı bir sefer düzenlemişti. II. Abdurrahman'ın bu saldırıları sonucunda kuzeydeki Hristiyanların kuvvetleri ve moralleri giderek daha da zayıflıyordu. Endülüs Emevi devleti Emir II. Abdurrahman'la beraber Yarımada'nın dışına açılmış bulunuyordu. II. Abdurrahman, Kuzey Afrika'daki Rüstemiler, Salihiler ve Midrariler ile münasebetler kurarak diplomatik ilişkileri geliştirmişti. Bu sayede Emevi hanedanı bir asra yakın uzun bir süreden sonra tekrar Kuzey Afrika'da siyasi varlık gösterebilecekti.
Aynı zamanda Emir II. Abdurrahman, Doğu Roma İmparatorluğu ile münasebet kuran ilk emir olmuştu. Onun döneminde Endülüs Emevi Devleti, Doğu Roma ile diplomatik ilişkilerde bulunmuş ve Doğu Roma İmparatoru Teofilos, 840 yılında Kurtuba'ya elçi göndermişti. Buna karşılık II. Abdurrahman da iyi bir siyasetçi ve şair olan Yahya el-Gazzalı bir elçilik heyetiyle imparatora yollamıştı. Böylece Emir II. Abdurrahman, rakibi Abbasilere karşı bir müttefik bulmuş oluyordu. Öte taraftan II. Abdurrahman, kuzeydeki Asturias krallığına saldırgan tutumunu sürdürmekteydi. Zira bu krallık, fırsatını bulduğu zaman da İslam topraklarına tacizlerde bulunuyordu. 838 ile 839 yıllarındaki seferlerle yetinmeyen Emir II. Abdurrahman, 840 yılında tekrar kuzeye sefer hazırlığına başladı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra o yıl büyük bir ordu ile Asturias topraklarına girdi. Amacı II. Alfonso'nun gücünü kırmaktı. Endülüs emirinin bizzat ordusunun başında sefere çıkması düşmanı korkutmuştu. II. Abdurrahman bu seferde birçok kaleyi fethedip pek fazla ganimet ve esir ele geçirdi. Ancak yine de istediği kesin neticeyi alamadan Kurtuba'ya geri dönmek zorunda kaldı. II. Abdurrahman'ın bu seferinden 2 yıl sonra Asturias kralı II. Alfonso vefat edecekti. ...841 yılında II. Abdurrahman bu sefer yönünü Frenklere bağlı kontlukların topraklarına çevirdi. Ancak bu askeri harekatın diğerlerinden farklı olarak Barcelona şehrine değil, Pirene dağlarının ötesine yapılması planlanmıştı. Bu sebeple kat edilecek mesafenin uzunluğu dikkate alınarak Endülüs Emevi ordusu büyük bir hazırlık yaptı. Nihayetinde hazırlıklar tamamlanmış ve ordu harekete hazır hale gelmişti. II. Abdurrahman bu ordunun başına Abdülvahid bin Yezid el-İskenderani'yi getirdi. Aynı zamanda emirin oğlu Mutarrif de bu ordudaydı. Kumandan Abdülvahid 841 tarihinde harekete geçti. Endülüs Emevi ordusu sefer güzergahında ilerlerken Tutile valisi Musa bin Musa da emrindekiler ile bu orduya katıldı. İslam ordusu Pirene dağlarını geçerek Arbune şehrine kadar ilerlemiş ve bu bölgede pek çok düşman ordusunu mağlup etmişti. Endülüs Emevi ordusuna karşı yenilgi yaşayan Frenkler, onları kolay bir şekilde bertaraf edemeyeceklerini anladılar. Bunun üzerine İslam ordusuna baskın vermeye karar verdiler. Kumandan Abdülvahid, Arbune ile Pireneler arasında bir yerde gece karanlığının bastırdığı sırada baskına uğradı. Gece boyu süren bu savaşta galip çıkan yine Endülüs Emevi ordusu oldu. Frenkler mağlup bir şekilde kuzeye çekildiler. Baskın yiyen taraf İslam ordusu olmasına rağmen dağılıp kaçanlar yine Frenkler olmuştu. Bu savaşta öncü birlikleri kumanda eden Tutile valisi Musa bin Musa, düşmanla yapılan mücadeleler sırasında büyük başarılar elde etmişti. İslam ordusu, Frenklere karşı kazandığı bu zaferlerden sonra geri dönüş yolculuğuna başladı. Ne var ki Endülüs Emevi ordusunun Kurtuba'ya dönüş yolculuğu sırasında kumandanlar arasında çıkan anlaşmazlık bu zaferin parlaklığını bir ölçüde gölgeleyecekti. Zira sefer sonrasında tarihçilerin ismi üzerinde ihtilaf ettikleri bir kumandan, Tutile valisi olan arkadaşı Musa bin Musa'ya sert bir harekette bulunmuştu. Buna fevkalade öfkelenen Musa bin Musa, ordudan ayrılarak valisi olduğu Tutile şehrine gitti. Seferde büyük başarı sağlamasına rağmen kendisine yapılan bu hareketi sindiremeyen Musa bin Musa, Tutile'ye döndükten kısa süre sonra devlete isyan bayrağını açmıştı.
Tutile şehrinde isyan bayrağını açan Musa bin Musa, Benu Kasi ailesindendi. Bu aile, Endülüs tarihinde ön plana çıkmış İspanyol asıllı ailelerden biriydi. Hanedanın atası Kasi, Vizigot Krallığı döneminde Baskonya kontuydu ve Endülüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra Suriye'ye giderek İslam dinini kabul etmişti. Emir 1. Abdurrahman'ın 756 yılında Endülüs Emevi devletini kurmasından sonra Ebro Nehri vadisinde Sarul Ala'da yaşayan müvellet Benu Kasi hanedanı 1. Abdurrahman'a itaat etmişlerdi. İsyancı Musa'nın babası Benu Kasi'den Musa bin Fortun'du. Musa bin Fortun, 789 yılında Turtuşa şehrinde isyan ederek Saragossa'yı işgal eden Asi Said bin Hüseyin'i bertaraf etmek için Emir 1. Hişam tarafından görevlendirilmişti. İsyancı Said'in üzerine yürüyen Musa bin Fortun, onu yenerek Saragossa'yı geri almayı başardı. Ancak daha sonra Said'in taraftarlarıyla yaptığı savaşta öldürüldü. Musa bin Fortun'un vefat etmesinden sonra onun dul kalan karısı, ileride Navarra krallığını kuracak olan Inigo Arista ile evlenmişti. Bu olay bazı kaynaklarda farklılık gösterse de kesin olan şey bu dönemde Benu Kasi hanedanı ile Arista hanedanı arasında bir dostluk ve bağ kurulmuş olduğudur. Dolayısıyla Musa bin Musa'nın başlattığı bu isyanda onun en büyük destekçisi Navarra'nın ilk kralı Inigo Arista olacaktı. İkinci Abdurrahman Musa'nın isyanını haber alır almaz derhal Haris bin Bezik'in kumanda ettiği bir orduyu onun üstüne sevk etti. Bunun üzerine Musa ordusuyla Haris bin Bezik'i karşılamak için harekete geçti. İki ordu Berca'da karşı karşıya geldi. Amcaoğlunun da öldüğü bu savaşta başarısız kalan Musa, Tutile'ye geri çekilmek zorunda kalırken Haris de Saragossa'ya döndü. Haris bin Bezik isyanı tamamen sonlandırmak için hazırlık yaparken Musa, oğlu Lebbi Berca'ya doğru yola çıkardı. Bunun üzerine Haris tekrar Berca şehrine hareket etti. Kısa zamanda Berca'yı muhasara altına alan Haris, şehri fethederek Musa'nın oğlu Lebbi'yi öldürmeyi başardı. Ardından yoluna devam ederek Musa'nın bulunduğu Tutile şehrini kuşatma altına aldı. Muhasaradan bir süre sonra iki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre Musa şehri Haris'e teslim edecek, Haris de Musa'nın adamlarıyla birlikte Tutile'yi terk etmesine izin verecekti. Böylece iki taraf anlaşmış ve Musa emrindekiler ile Ernit şehrine gitmişti. Fakat Haris bin Bezik bir süre sonra anlaşmayı bozarak Musa'yı yakalamak için Ernit'e hareket etti. Bunun üzerine Musa, Ernit'ten ayrılarak Pamplona kralı Inigo Arista'dan yardım istedi ve kuzeye çekildi. Haris bin Bezik Ernit'e varıp burayı kontrol altına aldıktan sonra hızlı bir şekilde kuzeye yöneldi. Ebro nehrini geçen Haris ve ordusu Balma veya Sülme diye adlandırılan yere gelince burada isyancı Musa ve müttefiki Inigo Arista'nın kuvvetleri tarafından pusuya düşürüldü. Bu savaşta Musa ve Inigo Arista'nın kuvvetleri galip gelirken Haris yaralanarak esir düştü. Böylece Musa tekrar Tutile'yi ele geçirmeyi başardı. İkinci Abdurrahman isyanın bastırılamayışı ve kumandanı Haris bin Bezik'in esir düşmesi karşısında son derece rahatsız olmuştu. Bu yüzden tekrar bir ordu hazırlayarak başına oğlu Muhammed'i getirdi ve onu bu isyanı bastırmakla vazifelendirdi. İkinci Abdurrahman'ın oğlu Muhammed, Tutile şehrinde isyancı Musa'yı muhasara altına aldı. Sonunda Musa barış yapmaya mecbur kaldı. Muhammed bin Abdurrahman, Musa'yı hallettikten sonra ona yardım eden Navarra krallığına karşı harekete geçti.
842 yılında Pamplona'ya giren Muhammed şehri kısa sürede zapt etti. Böylece bu sefer ile hem Navarra krallığına hat bildirilmiş hem de Musa'nın isyanı geçici bir süreliğine bastırılmıştı. Emir II. Abdurrahman yapılan anlaşmaya rağmen Musa'nın devlete bağlılığından şüphe ediyordu. Bu yüzden ertesi yıl bizzat kendisi Musa'nın üzerine yürüyecekti. II. Abdurrahman 843 yılında yeniden Musa üzerine hareket etti. Musa ise tekrar Navarra Krallığı'ndan yardım alarak II. Abdurrahman'ı karşılamaya karar verdi. Nihayetinde iki ordu birbirleriyle savaşa tutuştu. Korkunç bir mücadeleden sonra kesin zafer II. Abdurrahman'ındı. İsyancı Musa bin Musa canını zor kurtarıp kaçmaya muvaffak oldu. II. Abdurrahman'a yenilmesine rağmen Musa'nın bitmek bilmeyen hırsı ona yeniden isyan bayrağını açtırdı. Bunun üzerine II. Abdurrahman bir kez daha ordusunun başında sefere çıkmak zorunda kaldı. II. Abdurrahman Saragossa'ya varınca burada karargah kurdu. Bundan sonra ordunun kumandanlığına oğlu Muhammed'i getirerek Musa'yı itaat altına almasını emretti. Melik Muhammed Tutile'yi tekrar kuşatma altına aldı. Bu durum karşısında Musa yeniden devlete itaat edeceğini bildirdi. Ancak II. Abdurrahman canının bağışlanması için başta oğlu olmak üzere bazı rehineler göndermesini şart koştu. Musa şartları kabul edip yerine getirdi. Bunun üzerine II. Abdurrahman Musa'yı Tutile valisi olarak bıraktı ve ordusuyla Kurtube'ye geri döndü. II. Abdurrahman Kurtube'ye döndükten sonra rahat bir nefes alacaktı ki Lizbon valisi Vehbullah'tan emire bir haber ulaştı. Gelen haberde Viking korsanlarının 44 gemiyle Lizbon'a saldırdığı ve şehri yağma ettiği yazıyor, yardım isteniliyordu. Emir II. Abdurrahman bu haberi alır almaz sahil bölgesindeki valilere mektup göndermiş ve teyakkuza geçmelerini emretmişti.